Zor bir konu verdiniz bana arkadaşlar. Tecrübe mi, teknoloji mi? Bence ikisi çok ayrılabilecek şeyler değil aslında ama sonra düşündüm. Hakikaten böyle bir algı olabilir insanlarda. Hadi başlayalım. Herkese merhaba. Doktor Göksel, hoş geldiniz. Bugün teknoloji mi yoksa deneyim mi, tecrübe mi daha önemli videosu çekeceğiz. Zor bir konu verdiler. Ben vermedim kendime bu konuyu. Geçen gün muayeneye gelen bir hastam bahsetti. Ben dedi çok araştırdım dedi. Çok dedi genç bir sürü iyi sonucu olan cerrah görüyorum sosyal medyada. Bir yandan da deneyimli cerrahlar görüyorum. Genç grubun teknolojiye daha yakın olduğunu, deneyimli grubun teknolojiye daha uzak olduğunu düşünerek teknoloji mi yoksa deneyim mi diye arada kaldım dedi. Hiç aklıma gelmemişti. Çok şaşırdım. Bence ikisi çok ayrılabilecek şeyler değil aslında ama sonra düşündüm. Hakikaten böyle bir algı olabilir insanlarda. Sanki hani yeni yetişen kuşak bilgisayara daha yakın, yeni yetişen kuşak cep telefonundan daha iyi anlıyor, daha iyi oyun oynuyor falan gibi bir durum var ama bu bilimde aslında pek böyle değil gibi düşünüyorum. Çünkü teknolojiyi takip etmeyen, yenilikleri takip etmeyen bir cerrah mutlaka zaten geri kalıyor. Hem sonuçlarıyla geri kalıyor, hem duruşuyla hem düşüncesiyle geri kalıyor. Ve özellikle burun cerrahisi, yüz plastik cerrahisi bu son yıllardaki değişimler konusunda inanılmaz, rakip tanımıyor. Bilimde teknolojinin ayrışması mümkün değil bence. Çünkü teknolojik gelişmeler yaptığımız işi özellikle cerrahi, yüz plastik cerrahisinde son derece kolaylaştırıyor. Elde ettiğimiz sonuçlar konusunda da bir takım iyileşmeler elde ediyorsunuz teknoloji kullanarak. Daha net, daha kusursuz çizgiler oluşturabiliyorsunuz ve bence teknolojiyi yadsımak mümkün değil. Ancak bunun yanında bir takım örnekler vererek devam etmek istiyorum. İstediği kadar teknolojik cihaz olsun elinizde, estetik bakış açısı, doktorun estetik algısı ve o güne kadar yaşamış olduğu deneyimlerle hastasının ne istediğini, ne isteyeceğini ve güzellik algısını anlayabilmesi teknolojiyle birleştiğinde ancak anlamlı oluyor. Dolayısıyla tek başına teknolojinin aslında bir anlamı yok. Elinizde istediği kadar iyi kesen böyle ultrasonik bir cihaz olsun. İstediğiniz kadar kemiği kırmıyorum deyin. Estetik algınız iyi değilse eninde sonunda siz yapıyorsunuz o ameliyatı ve o sizin sonucunuz. Dolayısıyla hakikaten deneyimsiz teknolojinin bir anlamı yok bence. Şöyle düşünün, yani teknoloji tabii çok güzel, çok keyifli, çok böyle net çizgiler oluşturabiliyor ama bir keman ustası düşünün, yıllarını keman yapmaya harcamış ve ufak o tınıları, incecik ayarları yapıp mükemmel bir keman elde ediyor. İsim vermeyeceğim. Bir yandan da bunun işte teknolojik olarak gelişmiş bir fabrikada üretilen, seri üretim yapan bir keman düşünün. Onlar da kötü değil evet ama her zaman o öbür el yapımı olan keman şimdiye kadar öyle gitti. Bundan sonra da öyle gidecek. Daha değerli. Orada bir emek var. Yılların deneyimi var. Onun kulağındaki tınıyı algılayışı var ustanın. Dolayısıyla tıpkı bunun gibi deneyim, el becerisi, bakış açısı inanılmaz önemli. Hele bir de teknolojiyle buluşursa tadından yenmiyor. O zaman işler çok daha keyifli gidiyor. Daha iyi sonuçlar elde ediliyor. Dolayısıyla ben bulunduğum yerde, geldiğim yerde şunu öğrendim. Teknolojiyi reddedenler ya da teknolojiye bir takım direnç gösterenler geri kalıyorlar. Geri kalmak zorundalar. Çünkü teknolojinin, bize yardımcı olan teknolojinin, iyi bir teknolojinin sırt çevrilecek tarafı yok. Yani cep telefonuna nasıl ilk çıktığında uzak kalan insanlar sonunda yenildiler ve herkesin cebinde şu anda telefon var. İşte yıllarca ben mesaj atmayacağım diyen insanlar şu anda mesajsız hayatlarını sürdüremez durumdalar gibi düşünün. Bu da böyle bir şey. Bizim alanımızda bu soruyu soran hastama cevap vermek için çekiyorum videoyu ve bu bağlamda herkes aslında bu cevabı almış oluyor. Bence deneyim teknolojiden bir basamak daha değerli. Yüz plastik cerrahisinde yılların getirdiği bir algı farkı, deneyim farkı ve küçük kas koordinasyonu farkı. Küçük kas koordinasyonu farkı çok önemli bir konu. Şöyle anlatayım size. İyi yemek yapan bir usta düşünün. Elinde kocaman bir şef bu bıçağı var. Parmağını hiç kesmeden tak 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 diye gidiyor. Bir bakıyorsunuz inanılmaz incecik böyle bir soğan dilimlemiş. Aa diyorsunuz süper. İşte o deneyim. Yılların getirdiği bir deneyim ve onu bir günde yapmanız mümkün değil. Yani şu hani bir soru vardır. Mermeri delen son damla mıdır yoksa daha önceki 1 milyon damla mıdır? Hepsinin etkisi var ve o son damla aslında en tabii noktayı koyan damla. Pat diye damlıyor ve deliniyor artık mermer. Bence deneyim çok önemli. Ancak bunun teknolojiyle buluşması etkiyi güçlendirip ikiye katlayıp patlatıyor. Ve böylece çok ayrışmayacak iki konudan bahsediyoruz. Özellikle yüz plastik cerrahisinde, bütün cerrahi alanlarda da aynı şey geçerli. Teknoloji ve bilimin deneyimle buluşması esas değeri oluşturuyor. İnşallah faydalı olmuştur. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. Rino İstanbul hesabından. Bildirimlerinizi açarsanız videolara daha kolay ulaşacaksınız. Görüşmek üzere.